Evet, yeni videoya hoş geldiniz. Biz şimdi Maldivlere doğru gidiyoruz. Bugün o kadar yorucu bir gündü ki sadece bir öğün yemek yiyebildim. Şu anda Türk Hava Yolları'nın Miles & Smiles Lounge'una geldim İstanbul Havalimanı'nda. Eşim bir suda şimdi yemekleri alıyor. Hatta öyle bir açlıktaydım ki hani videoya başlamadan önce birer parça almak zorunda kaldım. Birazdan size alanı göstereceğim. Bulunduğum alanda uçuşunuzda eğer tabi Elite ve Elite Plus üyesiyseniz sınırsız bir şekilde yiyecek içecek tüketebiliyorsunuz uçuşunuza kadar. Şimdi bir suç da geliyor. Dediğim gibi biraz fazla açım, şunu yiyeyim, ondan sonra devamını göstereceğim. İçeri girdikten sonra karşınızda böyle bir tane piyano var. Piyanoya geçtikten sonra artık yemek alanları başlıyor. Şu şekilde alanlardan su ve diğer içeceklerinizi alabilirsiniz. Akabinde gelin size ilk yemek alanlarından bir tanesine götüreyim. Şu an burada hemen sağımda gözleme yapan bir tane abla var. Onun arkasına mantı yapılan bir tezgah vardı. Demin orada bir mantı yedim. Sonrasında ikinci alana geçtim. Demin burada köfteli tavuk vardı. Evet, yine aynı şekilde devam ediyor. Arkada da tencere yemekleri vardı. Sonrasında böyle salata bar, açık bir kısım var. Her türlü böyle mezeleri, böyle peynirleri vesaire bulabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir diğer alana geldik. Sol tarafta çorbalar var. Çorbaları geçtikten sonra hemen burada leziz gerçekten pide. Normalde ben pideyi sona bırakıyorum. Çıtır çıtır. Sonra şurada makarna ve noodle köşesi var. Burası da yetmiyor. Burada eğer sadece böyle simit, tereyağı isterseniz böyle bir alan da var. Sonrasında çay kahve alanı. Bu alanlardan birkaç tane var. Tabii turistlerin de ilgisini çekmesi adına böyle İstanbul hem tarihi yarımada Boğaz güzel bir silüetini oluşturmuşlar. Böyle bir uçuş ekranı var. Birçok yerde gözüküyor. Eğer çocuklu bir aileyseniz ya da kendinizi bir çocuk olarak hissediyorsanız illa çocuğunuz olmasına gerek yok. Mesela şu an ben de gidiyorum. Bir popcorn alanı. Ben genellikle uçuşum özellikle de geç saatte ise erken saatte gelip buranın tadını çıkarmayı çok seviyorum. Burada bir tatlı alanı da mevcut. Bu arada burası tam nerede kalıyor diyecek olursanız hemen şuradan havalimanının üstünde. Şurası herkesin böyle geçtiği, hatta şu QNB'nin reklamının bulunduğu yer aslında uçuş ekranı. Herkesin fotoğrafını çekti. Onun öbür tarafında yazıyor. Zaten insanlar şu an o uçuş ekranına bakıyorlar. Bütün markaların olduğu yerde vesaire yukarıda hemen bu alan. Şimdi uçuşumuzun kapısına geldik ve bir izlenimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii Türk Hava Yolları'yla uçuyoruz. Ben normalde daha fazla Türk olur diye düşündüm. En azından yarı yarıya. Ama şu anki tespitlerime göre yani herhalde uçaktaki tek Türk grup biz olabiliriz. Yani illaki çok büyük bir uçak olduğu için yine bir 20-30 kişi hani hiç gözükmese bile vardır ama şu an benim etrafımda bulunan neredeyse hiç kimse Türk değil. Türk Hava Yolları'nın en sevdiğim avantajlarından bir tanesi de Elite veya Elite Plus üyesiyseniz 400 MB internetiniz oluyor uçuş esnasında ki bu gideceğiniz yere bağlı olarak değişse de oldukça yeterli. Sadece varmanın değil, yolda olmanın güzelliğini anlatan bir yolculuktayız. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Malya uçağı bulutların üzerinden süzülürken uçak penceresinden Maldivlerin bakir adalarını gördükçe keyiflendik. Hava durumunun bizim gelişimiz tarihinde çok yağışlı göstermesinden dolayı tereddütlerimiz vardı tabii biraz. Ama meğersem son birkaç ayın en güzel hava durumu karşılamış bizi Maldivler'de.
Uçakta indikten sonra bazı prosedürleri gerçekleştirdik. Öncelikle Maldivlere giriş için bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurmak için internetiniz yoksa havalimanının internet ağına da bağlanabilirsiniz. Sonrasında bizi Constance Otel'in bir personeli karşıladı ve Transmaldivian Airways'in kontuarına doğru götürdü ki burada deniz uçağına binecektik. Sonrasında hava yollarının bir personeli bizi otel lounge'una götürdü ve çok tatlı bir lounge'u vardı otelin. Oradan da çıplak ayakla 2 tane pilot bizi Maldivler havalimanının hemen olduğu yerden 25 dakika mesafedeki otelimiz Constance'a götürdü. Ve işte rüya orada başladı. Öncelikle yorgun suratlarımızın kusuruna bakmayın. Dün sabah ikimiz de çok erken evden ayrıldık ve deli işlerimiz vardı. Ben konferansa gittim. Senin toplantıyla karışık bir kahvaltın falan vardı. Bavullarımız geldi. Ülkeye giriş prosedürü de bir garip. İçeri girdikten sonra tamam vizesiz bir ülke ama online bir form dolduruyorsunuz. Ama forma bakmadılar. Ondan sonra pasaporttan geçtikten sonra bir kontrol daha geçtik. Şimdi bavullarımızı alıp buradan otelimizin standına gideceğiz. Bizi deniz uçağıyla alıp otele götürecekler. Hemen bavullarımızı alıp çıktıktan sonra otelimiz Constance'in standına geldik. Bir tane beyefendi sağ olsun bize yardımcı oldu. Şimdi bizi deniz uçağına binmek için check-in alanına götürüyor. Ondan sonra da uçak detaylarımız belli olacak ve adaya doğru gideceğiz. Bu arabayla uçağımıza doğru gidiyoruz. Sol tarafımızda havalimanı kaldı. Uçağımıza da 1 saat varmış. Bunu çeyrek geçe deniz uçağına gidiyoruz. Bu arada herkes oteline uçakla gitmiyor. Hemen bu yan tarafımızda da oteline tekneyle gidecek olanlar hemen havalimanından sonra buradan binecekler ve resortlarına teknelerle, minik teknelerle geçecekler. Geldiğimiz terminalde deniz uçakları için. Şimdi deniz uçakları için işte 2. kata çıktık. Otelimizin bir tane lounge alanı var. Oraya doğru gidiyoruz. Bizim gideceğimiz otel Constance Flaveli. Thank you. Kısa bir lounge deneyimi oldu. Boarding için uçağımız hazırmış. Buraya gelince bu arada aynı zamanda otele check-in de burada gerçekleşiyor. Yani deniz uçağıyla otele gittikten sonra bir daha ilave vakit kaybetmenize gerek yok. Hatta böyle QR kodlu bir menü gibi bir şey var. Burada da işte otelde ilave bir spa hizmeti veya farklı bir restorana rezervasyon yapmak isterseniz buradaki QR kodla otelle konuşabiliyorsunuz. Buradaki sistem de sanki böyle tapu dairesi gibi böyle minik minik odalar var. Bunlar aslında salonlar. Burada işte uçağımız hazır olunca bu minik salonlardan kalkıp şeye geçeceğiz. Uçağa geçeceğiz. Mesela bir tane salon böyle. Maceralar. For further information, please go to the safety briefing cards in the seat pockets in front of you. Thank you for flight control dials. Ve işte rüya orada başladı.